Yaşamım boyunca hiçbir zaman bir kedi sahiplenmedim ama yaşamımda çok sayıda kedimiz oldu. Hem evde hem de bahçede. Bahçe Susamı başlıklı yazımı 26 Ekim 2006'da yazdım ve Milliyet Blog'da yayımladım. 2025'te yazıyı seslendirip yeniden yayımlıyorum. Yazının sonuna da Google'ın yapay zeka uygulamalarından Notebook Elem'in yaptığı yorumu ekliyorum. Bahçe Susamı. 90'lı yılların başında Ankara'daki evimizde 2 kedimiz vardı. Anne kedinin adı Pamuk, yavrusunun adı da Susam'dı. Çocukluğumuzdan bu yana hep kedimiz olurdu. Kimi zaman evimizin kedisi, kimi zaman da bahçemizde yaşayan kedilerimiz. Köyde yaşadığımız zamanlarda sarı kedimizi çok severdim. Bir gün babaannem sarı kediyi yeğenine tüfekle vurdurtmuştu. Çok kızmıştım babaanneme kedimi öldürttü diye. Nevzat abiye de düşman olmuştum. O zamanlar 5 yaşındaydım. O yaşta yaşlı ve hasta hayvanların uyutulması gerektiğini bilemezdim ki. Köy koşullarında veterinere, o zamanki söyleyişle baytara, gidilip uyutulamayınca başka bir yöntem olmadığını anlamam için yıllar geçip büyümem gerekti. O zamandan bu yana sarı kediler daha özel kedilerdir benim için. Sarı kedilere kötü davranana gizli bir kin duyacak kadar. Kardeşim Altan'ın bir kedisi vardı, ona Bıcı Bıcı'ya derdik. Henüz adı yokken yeni yeni konuşmaya başlayan halamızın oğlu Umut, kediye Bıcı Bıcı'ya dediği için böyle sıra dışı bir adı olmuştu. O sarı kedi ve Bıcı Bıcı'yadan sonra Pamuk ve Susam'ın yaşamımızda çok özel yerleri oldu. Bir apartman dairesinde 2 kediyle yaşam çok zordu. Ertesi yıl babam pamuk için İnebolu'nun kırsal mahallelerinden birinde ineği olan, kedileri seven bir aile buldu ve içimiz cız ederek kedimizi yeni ailesine teslim ettik. İnekleri olması çok önemliydi çünkü Pamuk sütü çok severdi. Daha sonra Pamuk'un yırtıcı bir kuş, kartal veya doğan olduğunu düşünüyoruz, tarafından evin bahçesinden kaçırıldığını öğrendiğimizde çok üzülmüştük. Artık Susam Ankara'daki evimizdeki tek kedimizdi. Şimdi 15 yaşında olan yeğenim Çağla henüz yeni yürürken Susam da yanında dolaşırdı. Konuşmaya yeni başladığında henüz tam cümleler kuramazken bir söz duyduk ağzından. Bahçedeki sokak kedilerini göstererek bahçe susamı, bahçe susamı. Onun için kedinin adı Susam olduğuna göre sokak kedisinin adı da bahçe susamı olmalıydı. Susam hep evde yaşadığı için sokakları hiç tanımıyordu. 1992 yazının ilk günleri İnebolu'ya geldiğinde arabadan fırlamış ve bir daha görünmemiş. Tanımadığı sokaklar Susam'ı yutmuştu. Babam Susam için iyice bir ödül koyup aramaya başladığında çocuklar çok kedi yakalayıp getirmişler ama hiçbiri Susam değilmiş. Daha sonraki zamanlarda İnebolu'daki bahçemizde yaşayan onun gibi tekir bir kedinin adı da Susam oldu. Bahçede yaşadığı için gerçek bir bahçe susamıydı. Bahçe susamı uzun yıllar yaşadı, bahçede yaşasa da soğuk günlerde sobanın yanında yatmayı her kedi gibi çok severdi. Yaşlandı ve öldü. Artık kedimiz yok ama dışarıda ne zaman bir tekir kedi görsem hep aklıma bahçe susamı gelir. İnebolu, 26 Ekim 2006. 2025 yılı notu. Yazıyı yazdığım 2006 yılından sonra bir kedimiz daha oldu. Yeğenim üniversite yıllarında öğrenci evindeyken bir tekir kedi sahiplenmiş, adını Adonis koymuştu. Daha sonra bu kedisini dedesine ve babaannesine teslim etmiş ve kedi yaşamına İnebolu'da devam etmişti. Adonis adı zor geldiği için annem kediyi Boncuk diye çağırırdı. Benim tercihim ise eski alışkanlıkla Susam olmuştu. 4-5 yıl sonra annemi ve babamı kısa aralıklarla yitirdikten sonra kedimizin kalan yaşamını dilediği gibi mutlu bir şekilde geçirmesini sağladığımıza inanıyorum. Dilediği an evde,
Dilediği an bahçede özgür bir yaşam sürdü. 2021 Şubat ayında İnebolu'da yaşamını yitirdi. Bu kayıp hepimizi çok üzdü. Çünkü bu son kedimiz yaşamımızda en uzun süre yer alan ve derin izler bırakan kedimizdi. Ankara, 25 Ekim 2025. Bugün sizinle biraz daha farklı, oldukça kişisel bir konuya giriyoruz, samimi bir alana. Evet, elimizdeki kaynaklar da öyle zaten. Kişisel bir anlatı var karşımızda. Aynen. Aydın Tiryaki'nin Bahçe Susamı başlığıyla Milliyet Blog'da yazdığı bir yazı var 2006'dan. Hı hı. Bir de onun güncellenmiş 2025 notlarıyla zenginleştirilmiş bir PDF versiyonu. Evet, işte bu metinler üzerinden yazarın kedilerle kurduğu o ilginç, derin ilişkiye bakacağız, anılarına, bunların üzerindeki etkilerine. Adeta bir anı sandığı açıyoruz. Kedilerle dolu bir sandık. Çok güzel ifade ettin. İşe belki de şu başlıktan başlamak lazım. Bahçe Susamı. Bu isim ilginç değil mi? Nereden çıkmış acaba? Evet, evet. Hemen merak uyandırıyor. Kaynaklar bizi ilk Ankara'ya götürüyor sanırım 90'lı yılların başına. Pamuk adında bir anne kedi ve yavrusu Susam var orada. Evet, hikayenin başlangıcı orası gibi duruyor ama yazarın kedi sevgisi anladığım kadarıyla çok daha eskiye, kendi çocukluğuna dayanıyor. Öyleymiş. Yani bu Pamuk ve Susam meselesi aslında daha uzun bir hikayenin sadece bir bölümü. Kesinlikle. Yazar şey diyor, çocukluğundan beri hayatında hep kediler olmuş, kimi evde, kimi bahçede. Özellikle köydeki sarı kedisini çok sevdiğini anlatıyor. Evet, o sarı kediyle özel bir bağı varmış ama o anın biraz hüzünlü bir tarafı da var değil mi? Hem de nasıl? Maalesef var. Evet, yazar 5 yaşındayken yaşadığı bayağı sarsıcı bir olayı anlatıyor. O çok sevdiği sarı kediyi babaannesi maalesef yeğeni Nevzat abiye tüfekle vurdurtmuş. Of, çok küçükmüş. Tabii o yaşta bir çocuğun bunu anlaması, hazmetmesi imkansız. Yazar da diyor zaten, hani bunun köy koşullarında, veterinere yani baytara gidilemediği zamanlarda yaşlı, hasta hayvanlar için bir tür, Ötenazi gibi bir şey mi? evet, acımasız bir yöntem belki ama bunu ancak yıllar sonra idrak edebildiğini söylüyor. Ama o an hissettiği öfke, o ihanet duygusu çok derin. Hem babaannesine hem Nevzat abiye kızmış. Hatta düşman olmuş resmen. Aynen ve işin ilginç yanı bu olay, bu travma, yazarın hayatı boyunca sarı kedilere karşı hep farklı bir gözle bakmasına neden olmuş. Özel bir bağ kurmuş onlarla. Bir hassasiyet geliştirmiş. Kesinlikle. Ve genel olarak hayvanlara kötü davrananlara karşı da içinde böyle gizli, dinmeyen bir öfke biriktirmesine yol açmış. Çocukluk anılarının yetişkinlikteki duygusal tepkilerimizi nasıl şekillendirdiğine dair çok çarpıcı bir örnek bu. Gerçekten öyle. O çocukluk öfkesi sonradan gelen mantıklı açıklamalarla bile kolay kolay geçmiyor demek ki. Çok saf bir duygu çünkü. Çok temel bir yerden yer alıyor çünkü. Bir de kısaca kardeşi Altan'ın kedisinden bahsediyor. Bıcı Bıcı'yı. İsim çok acayip. Evet, o da ilginç bir detay. Meğer konuşmaya yeni başlayan küçük kuzenleri Umut, kediye hep öyle seslenirmiş. Çocukların isimlendirmeleri işte. Bıcı Bıcı'ya. Birazdan konuşacağımız Bahçe Susamı da benzer bir mantığın ürünü aslında. Evet, çocuk zihninin çalışma şekli. Ama sırayla gidelim. Ankara'daki apartman günlerine dönelim. Pamuk ve Susam. İki kediyle apartmanda yaşamak zor olmuş galiba. Evet, yazar bundan bahsediyor. Apartman dairesi, 2 hareketli kedi. Muhtemelen kolay olmamış. Ne yapmışlar peki? Baba ertesi yıl pratik bir çözüm bulmuş. Anne kedi Pamuk için İnebolu'da kırsal bir yer ayarlamış. Hem kedileri seven bir aile hem de, burası önemli, ineği olan bir aile. Neden inek? Çünkü Pamuk tam bir süt tutkunuymuş. Onun için ideal yer yani. Vay be, detaya bak. Ama kediyi bırakırken çok üzülmüşler tabii. Yazar içleri cız ederek bıraktık diyor. O ifade bile ne kadar zorlandıklarını anlatıyor. Çok dokunaklı. Peki Pamuk'un hikayesi orada mutlu bitmiş mi? Maalesef hayır. Daha da trajik bir sonu olmuş. Bir sonraki yıl gittiklerinde öğreniyorlar ki Pamuk evin bahçesinden bir yırtıcı kuş, kartal veya doğan, Ciddi misin? alıp götürmüş mü? Evet, kapıp götürmüş. Aile tabii şok olmuş, çok üzülmüşler. Hani onun için en iyi yeri bulduklarını düşünürken böyle bir son. İnanılmaz. Doğanın acımasızlığı dedikleri bu olsa gerek. En iyisini yapmaya çalışırken bile kontrol sizde olmuyor.
Aynen öyle, kontrol dışı bir olay tamamen. Pamuk gidince susam tek kalmış Ankara'da. Ve işte tam burada o meşhur bahçe susamı ifadesi doğuruyor değil mi? Evet, tam o noktada. Yazarın o zamanlarda daha yeni yürümeye başlayan yeğeni Çağla, evdeki susam etrafta dolaşırken pencereden veya balkondan bahçedeki sokak kedilerini görüyor. Ve ne diyor? İşte o an bak bahçe susamı demeye başlıyor. Harika. Çocuk mantığı işte. Madem bizimki susam, bahçedeki de olsa bahçe susamıdır. Çok tatlı. Kesinlikle. Çocukların dünyayı nasıl anlamlandırdığına, bildikleri şeylerden yola çıkarak nasıl yeni kategoriler oluşturduğuna dair müthiş bir örnek. Hani susam sanki bir kedi cinsi gibi. Bulunduğu yere göre adı değişiyor. Ev susamı, bahçe susamı. Basit ama zekice. Ve tabii bu ifade ister istemez evde yaşayan korunaklı susam ile sokakların kedisi olan bahçe susamı arasında bir ayrım da yapıyor. İki farklı dünya. Doğru ama maalesef evin kedisi olan o ilk susamın hikayesi de pek iyi bitmiyor. Evet, o da hüzünlü. 1992 yazında yine İnebolu'ya gittiklerinde susam arabadan iner inmez panikle fırlayıp kaçıyor. Ve kayboluyor. Evet, hiç bilmediği sokaklar kediyi resmen yutuyor, yazarın ifadesiyle. Babası bulana ödül koymuş, çocuklar bir sürü kedi getirmiş ama Hiçbiri susam değilmiş. Çok üzücü. ev kedisinin dışarıda ne kadar savunmasız olabileceğinin bir göstergesi aslında. O kayboluş, o bulunamayış, aile için çok zor olmuştur. Kesinlikle. O belirsizlik hissi, acaba ne oldu sorusu insanı mahveder. Bu da evcil hayvanlarımızın güvenliği konusundaki sorumluluğumuzu hatırlatıyor yine. Çok doğru, onların bize ne kadar bağlı olduğunu unutmamak lazım. Ama ilginç bir şekilde Susam ismi yaşamaya devam ediyor. Evet, pes etmemiş o isim. Sonraki yıllarda İnebolu'daki evin bahçesine dadanan, görünüşü de ilk susama benzeyen bir tekir kediye yine susam adını vermişler. Ha, işte bu tam bir bahçe susamı o zaman. Aynen öyle. Bu ikinci susam bayağı uzun yaşamış. Tam bir bahçe kedisi ama kışın soğukta sobanın yanına kıvrılmayı da seviyormuş. Sonunda yaşlanıp ölmüş. Onun hikayesi daha huzurlu bitmiş en azından. Evet, ilkinden çok farklı, o dış dünyaya adapte olmuş ama evin sıcaklığını da arayan bir kediymiş. Burada ilginç olan bir ismin, bir anının başka bir canlıda nasıl devam ettiği değil mi? Evet, o kayıp ilk susamın anısı bu yeni kedide bir şekilde yaşamış. Yazar için de artık her tekir kedi biraz bahçe susamı olmuş sanki. Bellek böyle işliyor işte. Anılar yeni bağlantılarla canlanıyor. Ve hikaye devam ediyor. PDF'deki 2025 notuyla günümüze yaklaşıyoruz. Yazarın yeğeni muhtemelen o bahçe susamını bulan Çağla, Evet, üniversitedeyken Adonis diye bir tekir kedi sahiplenmiş. Ama sonra kediyi İnebolu'ya, dedesiyle babaannesine yani yazarın anne babasına bırakmak durumunda kalmış. hayat işte. Peki, sonra isimler yine değişmiş mi? Hem de nasıl? Adonis ismi anneye biraz şey gelmiş herhalde, boncuk demeye başlamışlar. Daha tanıdık, daha sevimli. Yazar ise eski alışkanlıkla ona yine susam demiş. Bu bile yazarın o isme ne kadar takılı kaldığını gösteriyor aslında. İnanılmaz bir bağlılık. O ilk anıya, o isme. Yazarın anne babası vefat ettikten sonra bu kedi yani Adonis, boncuk susam, evin ve bahçenin tek hakimi olmuş. Özgürce yaşamış. Şubat 2021'de o da ölmüş İnebolu'da. Uzun bir ömür yine. Evet ve yazar diyor ki bu son kedi hayatlarındaki en uzun süre kalan ve en derin izleri bırakan kedi oldu. Düşününce hayvan dostlarımız hayatımızın farklı evrelerinde nasıl yanımızda oluyorlar değil mi? Çocukluk, gençlik, yaşlılık, kayıplar. Ailenin sessiz üyeleri gibi. Kuşaklar arası bir köprü gibi hatta bu son kedi. Sanki önceki kedilerin anısını da taşıyor üzerinde. Çok güzel söyledin. Yazarın 2025 notunda ilginç bir tespiti daha var. Diyor ki, hayatım boyunca hiç bilinçli olarak gidip bir kedi almadım, sahiplenmedim. Aa, öyle mi? Hep kendiliğinden mi girmişler hayatına? Aynen öyle. Evde veya bahçede kediler bir şekilde hep onu bulmuş. Bu da ilginç bir düşünce. Bağ kurma şeklimiz üzerine. Seçim mi, rastlantı mı daha kalıcı bağlar yaratıyor acaba? Düşündürücü gerçekten. Bir de şey notunu düşmüş, bu yazıyı ilk 2006'da Milliyet blogda yazdığını, 2025'te ise bu notlarla kendi sesiyle ve hatta sonuna
Google'ın yapay zeka uygulaması Notebook Elem'in yaptığı bir yorumu ekleyerek yeniden paylaştığını söylüyor. Vay canına, teknoloji de girmiş işin içine. Yapay zekanın kişisel anıları yorumlaması, bu da ayrı bir boyut. Kesinlikle. Peki tüm bu hikayeler, anılar ne anlatıyor bize aslında? Şöyle bir toparlarsak, bence en başta insan-hayvan arasındaki o derin, kelimelere sığmayan bağ öne çıkıyor. Her kediye bağlı özel anılar var. O isimsiz sarı kediden Adonis Boncuk Susam'a kadar. Evet. Ve tabii sevgiyle kaybın o kaçınılmaz döngüsü. Her yeni bağ, yeni bir sevinç, her kayıp bir hüzün getiriyor. Ama bunun ötesinde bu deneyimlerin kişiyi nasıl şekillendirdiği de çok net. Mesela o sarı kedilere karşı özel hisler. Ya da bahçe susamı gibi basit bir ifadenin zamanla nasıl derin bir anlam kazandığı. Anılar sadece geçmiş değil, bugünü de etkiliyor. Peki, tüm bunların siz dinleyiciler için anlamı ne olabilir? Yazarın kedilerle dolu anılarında bir yolculuk yaptık. Çocukluk travması, pamuk, susamlar, Adonis Boncuk. Evet, birden fazla susam vardı. Aynen. Bunlar sadece hayvan hikayeleri değil aslında. Aileye dair, mekanlara dair, Ankara İnebolu, apartman bahçe, kayıplara dair çok şey söylüyor. Ve tabii anıların gücüne, sıradan bir tekir kedi görmek bile nelere kapı aralayabiliyor. Belki de son olarak şunu düşünebilirsiniz. Bu çok kişisel anlatı, hayvanların hayatımızdaki o beklenmedik ama ne kadar derin ve kalıcı roller üstlenebildiğini gösteriyor. Onlarla kurduğumuz o sessiz bağların zamanla nasıl bir anı hazinesine dönüştüğünü hatırlatıyor. Aydın Tiryaki'nin hikayesi bunun canlı bir örneği. Kesinlikle. Peki sizin hayatınızda belki hiç beklemediğiniz yerden çıkan, plansız gelişen hangi dostluklar, hangi sessiz yoldaşlıklar zamanla sizin için de paha biçilmez birer hazineye dönüştü?